Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahinli kruvasan poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket instant maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık sütü ekledikten sonra maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Topaklanma kalmamasına dikkat edin. Ön mayalama işlemi yapacağım. Yaklaşık 15 dakika kadar ön mayalama yapıyorum. Kapağını kapatıyorum. 15 dakika kadar beklettikten sonra diğer malzemelerimi sırasıyla ekleyip hamurumu yoğurmaya başlıyorum. 15 dakika kadar ön mayalama yaptım. Hamur çok güzel bir şekilde mayaya geldi. Şöyle bir karıştırıyorum. Yarım bardaktan bir parmak fazla olacak şekilde sıvı yağ ekledim. Daha sonra göz kararı un ekleyerek yavaş yavaş hamuru yoğuruyorum. İlk etapta çırpıcı yardımı ile karıştırdım. Daha sonra çırpıcıyı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Ben bu hamur için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Hamurumuzun oldukça yumuşak fakat kıvamlı bir hamur olması gerekiyor. Hamuru toparladım. Bu aşamadan sonra çok fazla un eklemesi yapmamak için 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağını döktükten sonra hamuru toparlayabilirsiniz. Toparladıktan sonra böyle 1 dakika kadar çırparak yoğurursanız hamur çok daha güzel oluyor. Üzerini kapattım. 1 saat mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıp toparlıyorum. Tezgaha aldıktan sonra 4 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra eğer vaktiniz varsa bir 10 dakika kadar dinlendirirseniz daha rahat bir şekilde açılacaktır. İlk etapta elimle büyütüyorum. Daha sonra bir merdane yardımı ile yaklaşık 30-35 santim kadar açıyorum. Hamuru istediğim büyüklüğe gelinceye kadar açtıktan sonra birbirine yapışmaması için un serpip katlayıp kenara alıyorum. Diğer bir bezeyi de aynı şekilde hazırlıyorum. İkinci bezeyi de açtım. Öncesinde tahini hazırlamıştım. Hemen onu da hızlıca göstereyim. 1 bardak tahinin içerisine 4 yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Biraz yoğun oluyor. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağını ekleyip kıvamını biraz açtım. Tahini hazırladım. Kıvamını bu şekilde açtım. Daha sonra hamurun her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Dilerseniz sıvı yağ yerine tereyağı da kullanabilirsiniz.
çok daha lezzetli olacaktır. Ayrıca ince öğütülmüş ceviz de serpebilirsiniz. Tahini iyice sürdüm. İkinci bezeyi de açıp katlamıştım. Onu dikkatli bir şekilde açıyorum. Açarken biraz büyütmek zorunda kalabilirsiniz. İyice açtıktan sonra elimle biraz büyütüyorum. Daha sonra ikinci katına da tekrardan tahin sürüyorum. Tahini sürdükten sonra bir hamur kartı ile videoda görüldüğü gibi kesip katlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Diğer iki bezeyi de aynı şekilde hazırladım. İlk defa deneyenler için bir daha gösteriyorum. Katladım. Uygun bir tepsinin içerisine unladım. Hamurları tepsiye yerleştirdim. Üzerini streçle kapatıyorum. 15 dakika kadar dolapta dinlendiriyorum. ...15 dakika kadar dinlendirdim. İçerisindeki tahin biraz hamuru tutuyor. Birbirinin üzerinden kaymaması için dolapta dinlendiriyorum. Tezgaha biraz un serptim. Bir tane hamuru aldım. Elimle yavaş yavaş büyütüyorum. Dikkatli bir şekilde büyütün. Daha sonra videoda görüldüğü gibi kesiyorum. Ben 6 parçaya böldüm ama dilerseniz biraz daha açıp 8 parçaya da bölebilirsiniz. Ben kruvasan poğaçaları biraz daha büyük hazırlıyorum. Tamamen kendinize göre istediğiniz boyutlarda yapabilirsiniz. Çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Kruvasan poğaçaların hepsini aynı şekilde hazırladım. Soğuk fırında yarım saat kadar tepsi mayası yaptım. Çok güzel bir şekilde mayaya geldi. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. 2 adet yumurta sarısı anca yetiyor. Çok az sıvı yağ karıştırdım güzelce kızarması için. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Poğaçalarım fırından çıktı. Yumuşacık pamuk gibi olmuşlar. İç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.